Ramazan'a özel İGA Lunch Sohbetli Tarifler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü misafirim hepinizin çok yakından tanıdığı bir oyuncu, bir yazar, bir klinik aromaterapist sevgili Ayşe Tolga. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldu. Çok canım teşekkür benim. ediyorum. Şimdi biz İGA Pas'ın misafiriyiz ve Ramazan ayı boyunca İGA Lunch'ta bizi şahane ağırladılar. Çok misafirperverler. Ben burada yemekler yaptım. Şeflerimiz pişirdi. Konuklarımızla birlikte yedik. Çok güzel vakit geçirdik Ramazan boyunca. Bugün seninle özellikle bir kitabım var, onu konuşmak istiyorum. Titreşimini yükselt, hayatın değişsin. Çok değişik geldi bana. Evet, aslında değişik geldi. Yeni yeni duyduğumuz bir kavram ama Evet. kuantum fiziğini biliyorsun ablacığım. Elbette ki. Artık yani 1960'lardan beri hayatımızda Çok doğru. olan bir realite. Newtoncu fiziği terk edip kuantum alanını aslında Evet. açtık. Fizikle beraber kuantum düşünce, kuantum teozofi Evet. gibi kuantum alanında farklı alanlar çıktı ve biz biraz daha farklı artık bir şey göremiyorsak onun yok olduğuyla ilgili değil, biraz daha farklı şeylere, enerjileri konuşmaya başladık ki kadim uygarlıklar biliyorsun Evet. 5000-6000 sene Tabii. önce Mısır, Çin, şamanlar, şaman Türkleri, Evet. işte ne bileyim Hintliler, prana ya da çi dediğimiz evrensel yaşam enerjisini zaten biliyorlarmış. Evet. Yani kainatta biliyorsun yaşayan yaşamayan, ki burada yaşamayan derken mesela kristalleri söyleyebiliriz dünyanın merkezindeki. Yaşamayan, yaşayan, yaşamayan her şeyin bir enerjisi var. Doğru. Enerji alanı var. Mesela Doğru. bir ortama ayak bastığında sen o ortamı hiç sevmeyebilirsin, böyle ense tüylerim kabardı diyebilirsin. Bir insanla ilk karşılaştığında Şaştığında bu insandan hiç hoşlanmadım diyebilirsin. diyebiliriz. Bunu da hani İngilizce gut feeling dediğimiz böyle Ha. hani içsel sezgi, Evet, doğru. hissi kabler dediğimiz. Bu Elbette hislerin ki. aslında arkasında enerji var. Biz enerjiyi okuyabilen varlıklarız. Sadece enerjetik olarak bir yaklaşım olarak biz bunları çok bilmiyorduk. Eskiler biliyormuş. Şimdi tekrar bunu konuşuyoruz. Titreşimi Doğru. yükselt, hayatın değişsin. Yüksek titreşim bir yaşam için gerekenleri anlatıyor aslında. Bu Çok zor da- zamanlardan geçerken enerjini yüksek tutarak Çok hem doğru. bolluk hem berekette hem de sağlıkta nasıl kalabilirsin? Ay ne tatlı anlattın değil mi? Ağzından bal akıyor. Canım benim. Çok şeker anlattı. İnsanın tabii duygularını ya da düşüncelerini ifade edebilmesi de bir yetenek. Ve o yetenek sana çok fazlasıyla Öyle mi? bahşedilmiş. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ben şöyle anladım. Olumlu olmak, pozitif olmak, seni çok üzecek, sıkacak olaylardan uzakta kalmak. Biz eskilerde hep öyle derdik yani. Biliyorsunuz ki beynin plastise özelliği var. Evet. Sinir bilimden Evet. bahsedeceğim. Beyni kandırabiliyoruz. Evet. Beyin kendine ne komutu verirseniz ona inanabilecek bir şekilde. Çok Bunu doğru. isterseniz bir tablo görerek yapın. He. Belki bir olumlama dediğimiz afirmasyon olarak Evet, kullandığımız olumlu. bir cümleyi, pozitif bir cümleyi sürekli Evet. olarak tekrarlamak şeklinde bakın. Hani İngilizce gene bir örnek vereceğim. Fake it until you make it derler. He. Yani olana kadar kendini kandır. Tamam. Zihni o yüzden pozitif olmasını istediğimiz alanlara kodlayabiliriz aslında. Çok doğru. Dolayısıyla yüksek titreşim duyguları seçebiliriz özellikle. Tamam. En zor zamanlarımızda bile. Geçen sene bize bunu gösterdi. Evet. Umutsuz kaldık, çok Çok. korktuk, ölüm korkusuyla kaldık. Evet. Ancak yine bir şey araştırma var biliyorsunuz. Evet. Bağışıklık da yine düşük titreşim ya da yüksek titreşimden etkileniyor. Evet. O yüzden bağışıklığımızı bile güçlü tutmak için Evet. eğer hastalanmıyorsak yüksek titreşimde kalmamız gerekiyor. Sir Evet. David Hawkins isimli bir bilim insanı var. Evet. Kitabıma da koydum. Bilinç haritası çıkartıyor. Evet. 30-40 sene çalışıyor binlerce insan üzerinde. Beyin şeylerini çekiyor, EEG'lerini çekiyor. Evet. Ve bunların üzerine bakıyor ki düşük ve yüksek frekans duygular var. Ve bu yüksek frekans duygular ki 200 Hz ve üstü. Evet. 200 Hz ve altı biraz önce sana söylediğim utanç, Utanç, kibir, yargı, öfke, korku. kıskançlık, kin gibi. Evet. Onun üstü sevgi, kabul, işte motivasyon, birlik bilinci, coşku, neşe gibi. Buradaki mesela 200 Hz'in üstünde titreşen bir kişi girdiği andan itibaren 90.000 kişiden başlayarak milyonlarca kişinin düşük frekansını dengeleyebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Harika bir şey bu. O yüzden 2 senedir online'da yaptırdığım biliyorsun meditasyonlar Evet, var. biliyorum. Aslında bunun için kolektif çalışmaları yaptırıyorum. He. Hem bu ülkenin insanlarını biraz daha yüksek titreşime Ne çekebilmek için. tatlısın. Peki şimdi biz İGA Lunch'tayız. Sen seyahat etmeyi çok seviyorsun, Evet. biliyorum. Seyahat etmek için hazırlandın, bavulunla geldin, kızını aldın, İGA Lunch'a geldin. Şöyle bir rahatladın, ferahladın. Muhteşem yemeklerden yedin. Ama ne olursa olsun bir seyahat insanda bir heyecan yaratıyor. Mesela seyahate çıkmadan önce o heyecanımı giderecek ne yapabilirim ben? Hemen merkezlenebilirsin. Merkezlenebilirim. Merkezlenebiliriz. Bizim
bizim en büyük problemimiz merkezimizde olmamak. Merkezi. Nefes bizi merkeze getiriyor. Basit bir nefes çalışması yapabilirsin. Tamam. Bir hayal edersin. Vücudun en alt kısmından yeryüzüne, dünyaya doğru Dünyaya. altın bir ışık indirdiğini, bir kordon indirdiğini hayal edebilirsin. Tamam. Onu hayal edebilirsin. Et şimdi. Ediyorum. Hatta bu göbek deliğinin içeride omurganın içindeki kısmından başlayacak. Burası bizim ikinci enerji merkezimiz. Yaşama doğduğumuz yer. Hara olarak bilinen yer. Tabii. Uzak doğuda Hara Tabii, derler oraya. Hara. Oradan aşağıya bir altın kordonu indirdiğimi, Peki. dünyayı düşün, bir küreyi, dünya Tamam. küresini ve onun tam ortasında magma tabakasının olduğu bir küre daha var. Tamam. O çekirdeğe doğru indirdiğini hayal et. İndirdim. Edebiliyor musun? Ediyorum. Değil mi? Çok güzel. Evet. Yeryüzüne doğru indiriyorsun. Çok güzel. Ve indirdiğin zaman o kürenin içine altın ışığının ucunu saplayıp hemen bir ağaç gibi köklerinin yayıldığını hayal et. Yani dünyanın merkezine köklenmek. Çok doğru. Bunu köklendikten sonra oradan şimdi nefesi yukarı çekeceksin bir de. Biliyorsun bu arada Covid'de en önemli şeylerden bir tanesi akciğer kapasitemizi genişletmek. Çok O yüzden doğru. derin, büyük akciğer nefesleri almamız gerekiyor. Aynı zamanda bu bizim için bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için ideal bir egzersiz. Çok önemli. Şimdi efendim Ayşe Tolga çok tatlı. Ben çok eski de tanıyorum. Vejeteryan. Evet. Şimdi Ramazan için size ama çok besleyici, çok doyurucu, şöyle yemek gibi bir salata yapacağım. Olur mu? Olmaz mı? Hayır, Tamam. en çok sevdiğim şey. Evet, senin için özellikle hazırladım. Önce ben sana malzemeleri anlatayım. Baklagiller. Sen bize bunlarla söyleyebileceğin ne varsa, bir su bardağı nohutumuz vardı. Bir su bardağı kadar haşlanmış kuru fasulye. Şimdi gençler Meksika fasulyesini de seviyor. O Meksika fasulyesi de kullanabilirsiniz. Kırmızı fasulye, tamam. Börülce de olur. Bayılırım. Evet, neden olmasın? Karnı kara derler. Evet. Bu arada başbaşı bulguru kullanıyorum. harika. Ben bunu evden getirdim. Haşladım, başbaşı bulgurunu getirdim. Nereden? Başbaşı Bana gönderiyorlar firmalar. Kadın üreticiler de bana çok gönderiyor. Bayılıyorum Ben de onu kadın diyecektim. üreticilere. Kadın üreticilere. kooperatiflerinden Evet, alıyorum ben de. kooperatiflerinden. Bayılıyorum ben onlara. Çok seviyorum. Selam olsun onlara. Bir kere bunları bakliyatı daha çok arttırabiliriz. Bunun yanı sıra yeşillik, otlar çok önemli. evet. Yani taze nane olabilir. Ben bir demet maydanoz, 4-5 tane yeşil soğanı incecik doğradım, kattım. Bir demet maydanozumuz vardı. Sağ olsun çok tatlı İgalancın şefleri de, Salih Usta da bana böyle incecik incecik bunları ne güzel doğramışsın. Çok ince doğranmış dereotu, bir demet maydanoz, efendim 4-5 tane yeşil soğan, hepsini karıştırdık. Hani domateslerden de çeri domatesler daha lezzetli. Hani yazın olacak ki çok daha lezzetli domateslerimiz çıksın. Bir de bizim evde bu turşu çok seviliyor. Ben de çok severim. Çok, ben de öyle. Turşu probiyotik, Evet. fermente bir ürün. Aynen. Türkiye, Anadolu, Mezopotamya'dan gelen bir beslenme alışkanlığı sahip. Biz fermente gıdaları Evet. çok tüketiyoruz. Çok. Bağırsak sağlığı için çok önemli. Bence de. Biliyoruz da şey yapıyoruz. O önemli bir alışkanlık. O yüzden turşu ama ev yapımı turşu. Ev tabii ki. yapımı. Biz eskiden bilmezdik. Yani ikinci beyin olarak artık bağırsakları Aynen öyle. söylüyorlar. Aynen öyle. Çin tıbbı üzerine okudum. Klinik Evet. aromaterapi Londra'da okudum biliyorsun ablacığım. Evet, Genel olarak Çin tıbbının en temelinde bağırsaklar var. Özellikle ince bağırsak. evet. Çünkü bütün yediğimiz her şeyin emilimini ve dağıtımını yaptığı için ve bağırsaklar biliyorsun aynı zamanda çok önemli bir immün sistem Evet. deposu. Evet. Ve pek çok şeyi de üretiyor. Mesela DMT üretiyor. Biliyorsun aynı hipofiz bezinde olduğu Hipofiz gibi DMT üretiyor, mutluluk hormonu üretiyor. Evet. O yüzden bu bizim için bağırsaklar çok önemli. Şimdi ben baharatları çok seviyorum. Anadolu'nun eski bir lafı vardır. Baharatlar yemeğin ziynetidir, altınıdır derler. Bence baharat çok önemli. Yani yemeğin lezzetini arttırıyor. Bir de yemeğin şifasını da arttırıyor. Bir kere çok kimyoncuyum. Ben de. Şimdi gel sana bir sos hazırlatacağım. Tamam. Açalım şimdi. Efendim şimdi ne salatası yaparsanız yapın bu baharatlı sosumu mutlaka kullanın. Bir tatlı kaşığına yakın kimyon koydum. Sonra kuru nane. Baharattan ben hiç kaçmıyorum. Baharatı çok seviyorum. Harika. Anadolu'da da zaten derman ve şifa niyetine baharat çok kullanılır. Çok. Sonra kırmızı pul biberim vardı. Kırmızı toz biber mutlaka ilave ediyorum. Sonra birazcık da kekiğim vardı. Tabii ki ben salata soslarına karabiber de koyuyorum ama şeysiz çıkmıyorum, yani kimyonsuz çıkmıyorum. Kimyonsuz ben de. Kimyoncular. Çok severim.
Kimyoncular grubu. Şimdi biz Salih Usta'dan tuzumuz da burada. Birazcık da tuzumuzdan katalım. Şimdi gelelim salata sosuna. Yemek gibi bir salata hazırlıyoruz. Şimdi tahinimiz şöyle. İlk önce tahin. Tahin de bu Anadolu topraklarının en eski soslarından birisi. Ben öyle diyorum. Şuraya koyuyoruz Biraz daha efendim. koyabiliriz. Biraz daha tahin. Hatta Bravo şuna sana. koyalım. Süpersin. Bunun hepsini koyalım. Tahinciler buyurun buraya. Evinin pekmez şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Toz şeker katarlar şefler genelde salata. severim. Ben de severim. Esmer şeker koyalım. Esmer şeker. O tatlı tadı daha güzel vermek fikir için ama, bal bence ya de. da. Şimdi mayonez kullanmıyoruz. Harika. Şahane bir süzme yoğurdum vardı. Süzme yoğurt. İgalanççılara çok teşekkür ediyoruz. İgapas bize Her şeyi çok güzel her şeyi hazırlamışlar. hazırlıyor. Sonra zeytinyağımız var. Tamam. Efendim sızma zeytinyağı, altın sıvı. Dünyanın en senin sağlıklı yağı. zeytinyağın mı? Evet, bu da benim zeytinyağım. Şimdi efendim birazcık böyle ekşilik olsun diye evden Limon getirdim. suyu. Evet, limonumuz da vardı. Şimdi bir de bu biraz tabii yani hardal aslında. Damak zevki. Bizde hani Fransızlardan öğrendik gibi geliyor ama Osmanlı mutfağında hardalsız Hardal hiçbir otu. yemek Hardal otu ve tohumu çok tohumu kullanılmış. dövülür ve bütün yemeklere katılırdı. Nedeni ne biliyorsunuzdur? Nedeni Çok yoğun et kullanımı var ve bu etin içerisindeki zararlı bakterilerden koruyor. Aynı Japonların sürekli olarak neydi o? soya sosu Hayır, gibi wasabi. Wasabi kullanması. Etin içerisindeki zararlı bakterilere karşı koruyucu özellikle hardal. Ne tatlı Yani. konuklarım var. Hepsi Ben birbirinden çırpayım mı bunu? bilgili. Hemen çırpalım. Şimdi efendim gördüğünüz gibi yemek gibi bir salata hazırlıyoruz. Bunun adı Ramazan'ın bereket salatası adını verdik. Hemencecik sosumuzu da içine harika çırptım. Biraz daha zeytinyağı koyabiliriz. Biraz daha zeytinyağı koyabiliriz. Bence de öyle. Bütün ekip iftara bizi bekliyor. Bu arada İga Lunch'ta çok güzel de Salih Usta pidelerden de hazırlıyoruz değil mi? Pidelerimiz de var. Harika. Yoğun oldu kıvamı. Ay, ben buradan gidesim hiç evim gibi oldu bura. Yani yoğun bir kıvam olsun. Şimdi efendim bu yoğun kıvamlı muhteşem sosumuzu hardallı, pekmezli, tahinli, süzme yoğurtlu, limon sulu sosumuzu ilave ediyoruz. Şimdi karıştıralım istersen. Karıştırayım mı? Ayşe evet karıştıralım mutlaka. Harika karıştırdık çok Salih güzel oldu. Ustacığım. Ne tatlısınız efendim. Şöyle şu tabağa alalım. Evet dökelim. Efendim böyle yemek gibi bir salata hazırladık Şöyle. size. Harikasın. Tadına da artık Bakacağım iftar hemen. oldu. Tadına da bakacağız. Çok teşekkür ederim. Şöyle koyduk. Şimdi bu arada size şu nohutlu böreği özellikle anlatmak istedim. Ayşe bunu sana sebep getirdim. Ya yaşasın. Neden biliyor musun? Nohutlu börek özellikle Aydın taraflarında bir çekimde yedim. İçine yarım kilo kadar nohutu püre yapmışlar. İçine ebegümeci, radika, bütün bildiğin otları da koymuşlar. Ve böyle bir dolama börek yapmışlar. Sadece zeytinyağı kullanmışlar. Çok da lezzetli bir eski Aydın'ın dolama böreği de var burada. Harikayız efendim. Şimdi bir tadına bakacağız Ayşe. Sen şöyle tadına bakalım. Efendim bakalım nasıl olmuş. Harika. Çok güzel. Ay çok güzel. Genel olarak zaten böyle şeyler yediğim için ama bu tarifi, bu sos karışımını çok beğendim. Yapacağım ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim tahinli, pekmezli, yoğurtlu, hardallı, sonra içine limon suyu koydum. Şahane bir bereket salatası güzel. oldu. Efendim İga Lunch Ramazan'a özel sohbetli tariflerimizin sonuna geldik. Sevgili Ayşe Tolga bizimle birlikteydi. Şahane şeyler anlattın. Çok faydalı bilgiler verdi. Bu arada salatamızı da çok beğendi. Gördüğünüz gibi bereket salatamızı. Bayıldım. Çok- Bu arada gerçekten çok güzel ağırlandım. Yani seyahatlerimde hep tercih ettiğim İga Lunch'ın benim güzel misafirperverlikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim İga Pas'a, İga Lunch'a hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem insanlar hepsi de. Ramazan boyunca gönüllerinizin ben hep sevgiyle dolmasını isterim. Evinizin
ve mutfağınızın bolluk ve bereket içinde geçmesini diliyorum. Sizlerle birlikte olmak çok büyük bir keyifti. Ayşe Tolga'ya çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Efendim biz şimdi bütün ekip iftara oturacağız. Pideler de pişiyor içeride. harika. Nohutlu dolama böreğimiz de burada. Efendim tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a Hoşça kalın. ısmarladık.